Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün oğlumla birlikte size çok fresh, çok lezzetli, bol limon soslu bir kek tarifi ile geldim. Oğlum bayıldı. Siz de mutlaka deneyin. Öncelikle yoğurma kabımıza 4 adet yumurtamızı ekleyelim. Daha sonra üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Ve mikser yardımıyla güzelce şeker eriyene kadar çırpalım. Yumurta ve şekerimiz çok güzel kıvam aldı. Daha sonra üzerine oda ısısında 1 su bardağı sütümüzü boşaltalım. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağımızı ekleyelim. İki buçuk su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çok fazla mikserimizi de çalıştırmayalım ki kekimiz sönmesin arkadaşlar. Kalan unumuzu da ekleyelim. Ve bir süzgeç yardımıyla bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilimizi ekleyelim. 2 dolu yemek kaşığı nişastamızı da ekleyelim. Ben mısır nişastası kullandım. Yoksa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hepsini eledikten sonra mikserin ağzıyla güzelce karıştırdıktan sonra pürüzsüz bir hale getirelim. Kekimizin kıvamı pürüzsüz, çok güzel oldu. Daha sonra 3 adet limonu yıkayıp kuruttuktan sonra güzelce rendeleyelim. Çok fazla beyaz kısımlarına girmeyelim ki kekimiz acı olmasın. Üçünü rendeledikten sonra birinin suyunu süzüp kekimize ilave edelim. Limonun suyunu da ilave ettikten sonra spatula yardımıyla kekimizi güzelce karıştıralım. Havasını söndürmeden. Daha sonra önceden tereyağı ile bol yağladığım yuvarlak kalıbıma dökeceğim. Dökmeden önce kalıbıma hafif un serptim arkadaşlar. Bu daha da yapışmamasını önleyecek. Hatta vaktiniz varsa yağladıktan sonra buzdolabında bekletebilirsiniz. Bu da ayrı bir püf noktası yapışmaması için. Ama ben her zaman un serpmeyi tercih ediyorum. Kek harcımızı kalıbımıza yayalım. Kalıbımızı 1-2 kere yere vuralım. 180 derecede kızarana kadar pişirelim. Kekimiz harika pişti. Nemli bezin üzerine koyup yarım saat sonra servis edebilirsiniz. Kekimiz çok güzel çıktı kalıptan. Üzeri sosu için yarım limonun suyu ve 3 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyeceğiz. Önce 2 yemek kaşığı ekleyip kıvam verip daha sonra 1 yemek kaşığı daha ekleyip kekimizin her tarafına gezdireceğiz. Bu keke ayrı bir lezzet veriyor arkadaşlar. Farklı kek tariflerinize de kullanabilirsiniz. Biz bu keke bayıldık. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sosumuzu her tarafına yayalım. Sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Ama bu daha fresh, daha lezzet katıyor. Üzerine
Limon kabuğu rendesi kullandım görsel amaçlı. Ve tadım aşamasına geçmek için sabırsızlanıyoruz oğlumla birlikte. Harika bir kek tarifi oldu. Garantili, yumuşacık. Çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göz göz yumuşacık harika oldu. Oğlum bir an önce yemek için sabırsızlanıyor. Kocaman ısırdı ve çok beğendi. Tekrar göstermek istiyorum size farklı bir dilimle. Ama. Hmm. Mutlaka denemelisiniz. Bana yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.